Efendim bendeniz Ayşe Altuğ. Siz şimdi beni bu güzel mis gibi yemeklerle gördüğünüzde yemek tarifi vereceğimi düşünüyorsunuz. Ama işin aslı öyle değil. Bu güzel lezzetli yemeklerin ortak bir özelliği var. O da nedir? Ekmek. Ekmeksiz bir menemeni yediğinizi düşünün. Veya bir kuru fasulyeyi. Düşünemediniz öyle değil mi? Bugün sizlerle birlikte ekşi mayalı, lezzetli ve sağlıklı bir ekmek yapacağız. Sonrasında da ekmek alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Efendim, Sepette Sağlık ve Lezzet programı başlıyor. Dünyada en çok tüketilen gıdaların başında ekmek geliyor. Hal böyle olunca en çok israf edilen de ekmek oluyor. Günde 5 milyon ekmeği çöpe atıyormuşuz. Yanlış duymadınız. 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bu da yaklaşık yılda 1,7 milyara denk geliyor. Bir düşünelim. Bu israf edilen ekmeklerin Afrika ülkelerin birinde bir yıllık gıda ihtiyacına denk geldiğini. Efendim ekmeğin yaklaşık 1000 yıllık bir tarihi bulunuyor. Şehir hayatına adım atan insan etçil bir yaşamı da geride bırakmıştı. Bu insanoğlunda çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü ekmeğin çıkışı da açıkçası buradan geliyor. Bir önce tahılları suda beklettiler, gözenekli bir yapıya sahip olduğunu gördüler. Ardından da bunu ateşte pişirerek lezzetli bir hal almasını sağladılar. Bu şekilde de ekmeğin ilk adımları atılmış oldu. Bildiğimiz ilk fırınları Babiller kullandılar. Ardından da Mısırlıların mayayı keşfetmesiyle birlikte ekmek çok daha lezzetli bir hale gelmiş oldu. Ekmek üretiminin sanayileşmesi ve fabrikaların kurulması 19. yüzyılda başlıyor. Ekmekler çok daha lezzetli bir halde sofralarımıza geliyor. Peki bu durumda sağlığımız ne kadar etkileniyor? Şimdi birazcık çocukluğumuza gidelim isterseniz. Annemiz bizi fırına ekmek almaya gönderir, ekmeği alırız. Yolda gelirken ekmek o kadar güzel kokar ki bir sıcacıktır. Eve gelene kadar ekmeğin yarısı bitmiş olur. Şimdi belki aklınıza şu geliyor olabilir. Ekmeğin içinde ne var ki bu kadar sağlığımızı tehdit ediyor? Un, su ve tuz. Halbuki öyle değil. Eğer öyle olsaydı ekmek diyet listemizdeki yasakların en başında yer almazdı. Elbette doğru yöntemlerle ve katkısız yapılmış ekmekler hem lezzet dünyamıza hem de sağlığımıza hitap ediyor. Ekmek alırken içindekileri okuyor musunuz? Hiç okumuyorum. Merak ettiniz mi peki ekmeğin içinde neler var? Siz sorana kadar hiç merak etmemiştim. Yani tahmin edebiliyorum ama bilmediğim şeyler var mı bilmiyorum. Herhalde un vardır, tuz vardır. Bu arada hep beyazlar varmış, onu anladım. Ama dikkat etmemiştim hiç. Katkı maddelerinin olabileceğini hiç düşündünüz mü? Aslına bakarsanız ekmeğin doğalında yoktur diye düşünüyorum da. Tabii artık zararlı olmayan maddeler, katılmayan ürün kalmış mıdır? Varsa biz dikkat ederek mi alıyoruz? Bilmiyorum. Şu an düşünüyorum aynı zamanda. Sanırım bakmadan alıyoruz. İçinde katkı maddelerinin olduğunu bilseydin, sana zarar vereceğini bilseydin yer miydin ya da çocuklarına yedirir miydin bunları? Şüphesiz ki kimse yemez, yedirmez. Yani dolayısıyla ne yapmak gerekiyormuş o zaman bu durumda? Bilinçli tüketici olup, değil mi? İçindekileri okuyup, öğrenip ona göre tüketmek lazımmış. Ne düşünüyorsunuz? Tabii bunları söylemek güzel. Evet, dikkat etmek lazım ama acaba doğalları var mıdır? Vardır illaki ama sanırım biraz bilinçsiz tüketiciyiz, evet. Ekmek yemeyi seviyor musunuz? Evet. Evde günde kaç tane ekmek tüketiliyor? Ya 2 ya 3. Kaç kişisiniz peki 4 evde? kişiyiz. Çok ekmek tüketmiyorsunuz o zaman. Tüketmiyorum. Peki ekmeğin içine ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyoruz. Hiç merak etmedin mi peki? Bilmem vallahi merak etmedik hiç. Peki ekmeğin içindekileri öğrenmiş olsaydın, bazılarının içinde bir takım katkı maddelerinin olduğunu bilseydin, kendin ve evdeki çocuklarına, eşine yedirir miydin? Yok yedirmezdi. Ekmek alırken içindekileri okuyor musunuz? Merak ediyor musunuz neler var bunun içinde diye? Yok okumuyorum da bundan sonra okuyacağım herhalde. Neden bundan sonra okuyacağım dediniz? Ne dikkatinizi çekti? Beni uyardığınız hissini kapıldığım için şu an bundan sonra okuyacağım herhalde. İçindekileri bilseydiniz hayatınızda neler değişirdi peki?
Ya zararlı olup olmadığını veya faydalı olup olmadığını bilseydim ona göre tüketirdim, öyle söyleyeyim ben. Günde kaç tane ekmek tüketiyorsun? 1 ya da 2 ortalama. Peki yediğin ekmeklerin içinde ne var merak ettin mi hiç? Yok, merak etmedim. Küçük bir ilçede olduğumuz için herkes doğal yapar burada. Peki burada doğal ekmek yapılıyor diyorsun. Senin annen de evde yapıyor mu? Tabii yapıyor. Buranın insanları hep yapar. Hiç kıyaslama imkanın oldu mu? Annenin yaptığı ekmekle Annemin fabrikasyon yaptıkları aldığı. tabii ki daha iyidir. Daha lezzetlidir. Sağlıklı olduğunu da düşünürüm. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağlıklı ederim. günler diliyorum Sağ olun. sana. Efendim bizim doğal ekmek yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Tam buğday unu, ekşi maya, tuz ve bir miktar da su. Bizim bu tarifimiz evde doğal ekmek yapmak isteyenler için. Şimdi bizim ekmeğimizin kaliteli ve güzel olabilmesi için ekşi mayamızın da çok iyi olması gerekiyor. Bunun için de bir miktar üzüme ihtiyacımız olacak. Şimdi efendim hiç durmayalım, vakit kaybetmeyelim ve bütün bu doğal malzemeleri toplamaya gidelim hep birlikte. Buyurun. Ekşi mayalı ekmek yapmak için malzemelerimizi toplamaya başladık. Tam da çok güzel denk geldi. Ankara Beypazarı yolu üzerinde de bir un fabrikası varmış. Hemen buraya geldik. Tam buğday unumuz da varmış Abdullah Bey. Var. Şimdi bizim çok merak ettiğimiz sorular var. Biz ekşi mayalı doğal bir ekmek yapmak istiyoruz. Bunun için de tam buğday ununa ihtiyacımız var. Listemizin en başında yer alıyor. Abdullah Bey, bu tam buğday unu nedir, nasıl yapılıyor? Biraz bahseder misiniz bize? Tam buğday unu ekinin doğal haliyle biçer döver işleyip gelip fabrikaya döktükten sonra taşı, toprağı, havuzu, pisliği arındıktan sonra taş değirmene gelir. Orada proteini, enerjisi hepsi rüşeğini, kepeği o şekilde aynen öğütülen undur Unun en sağlıklı hali diyebilir miyiz peki? diyebiliriz. Peki beyaz unla arasındaki fark nedir? Beyaz unda kepeğini ayırıyoruz. İçinde nemini öğütmek için, beyazlatmak için ekine nem veririz. %10, 14, 15 ekinin durumuna göre bir nem verilir. Nemi verince ister istemez eğer nemini biraz fazla kaçırırsan ekinin özünü hiçbir şeyini olmaz. Beyaz unu çıkarmak için ekini beyazlatmak lazım. Ekinin suyu nemi verir, beyazladı mı kepeğini ayırıyor. Sadece un kalıyor ekinin. Evet, şimdi bu durumda da işlenmiş un oluyor Yani aslında, işlenmiş beyaz un. bembeyaz un oluyor. Evet. Peki sizin ununuzda katkı maddeleri var mı beyaz unda? Bizde yok katkı maddesi. Bundan 5-10 sene önce ekinlerimizin şeyi iyi değildi. Neyse yapamadık. Un ekmek yapamadılar. Ustamı çağırdım, un ustamı. Dedim ustam böyle un ekmek olmuyor. Nasıl edeceğiz? Buraya geldi. Ekinlere baktı. Abdullah dedi bu ekinler dedi çok zor olur dedi. Katkı katıyorlarmış. Biz de katan. Ustamın dediği laf yani insan sağlığına oynamaya hiçbir senin hakkın yok dedi. Bu sene fabrikanı kapatacaksın. Çalışmayacaksın. Bu sene bir şekilde idare edeceksin. Ve lakin o sene çok müşteri kaybettim. Giden un geri geldi. Ondan sonra ertesi sene Allah'ın izniyle düzeldi. Biz bugün buradan tam buğday unumuzu aldıktan sonra bir eksiğimiz daha kalıyor. O da üzüm. Üzümü de aldıktan sonra üzümle birlikte ekşi mayamızı yapacağız. Ondan sonra da en doğalından, en güzelinden bir ekmek yapmaya çalışacağız efendim. Evet, şimdi güzel mis gibi üzümlerimizi de topladık. Bunlardan şahane mis gibi ekşi maya yapacağız. Biz ekşi maya ile ilgili hazırlıklarımızı yapmak üzere evimize gittikten sonra bize Fatih Hoca da katılacak. Fatih Hoca'ya sağlıklı ekmek nasıl olur, sağlıksız nasıl olur, ekmek alırken nelere dikkat edeceğimizi biz soracağız. Fatih Hocamız cevaplayacak. Hadi bakalım, buyurun lütfen. Efendim bugünkü konumuz ekmek. Biz bugün burada mutfağımızda en doğalından ve lezzetlisinden bir ekmek yapacağız. Ve mutfağımızda konuğumuz Profesör Doktor Fatih Gültekin Hocam. Biz bugün ekşi maya ve beraberinde de doğal ekmek yapmaya çalışacağız. Ama size sormak istediğimiz çok sorularımız var. Çaylarımızı yudumlayacağız, cevaplarımızı alacağız ve güzel bir sohbet olacağını umuyoruz hocam. İnşallah. Ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Hocam ekmek yemeli miyiz, yememeli miyiz? Çok kritik bir soru. Vücudumuza baktığımız zaman beslenme bizim için çok kritik. Doğru beslenme bizi sağlığa götürüyor. Yanlış beslenme hastalığa götürüyor. Vücudumuzda üretilmeyen ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz besinler var. Şimdi bir insan ömrü boyunca hiç ekmek tüketmese böyle bir eksiklik oluşmaz. Yani bizim dışarıdan yemek zorunda olduğumuz bir gıda değil ekmek. Önce bunu vurgulayayım. Çünkü başka tezat konulardan da bahsedeceğim. Ekmek, doğru ekmek,
ekşi mayadan yapılmış tam buğday ekmeği çok güzel bir besindir. Yani ekmeğe biz böyle olumsuz bir anlam yükleyerek güzel bir gıdadan toplumumuzu mahrum bırakmamamız lazım. Doğru gıdadan doğru miktar tüketmek bizim şiarımız olmalı. Evet hocam, ekmeklerin çeşitleriyle ilgili sorum olacak size. Malzemelerimiz burada hazır. Ben inanıyorum ki izleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyorlar. Bir ekşi maya yapacağız. Bunun için de çok güzel, çok basit bir tarifimiz var. Hemen kavanozumuzu elimize aldık. Bir miktar buraya böyle un koyuyoruz. Hangi un kullanıyorsunuz? Tam buğday unu kullanıyoruz hocam. Yani Peki un seçimi önemli mi hocam bu noktada? önemli. Şimdi hocam biz unumuzu koyduk. Bu tam buğday unu. Buraya bir miktar üzüm koyuyoruz. Mayalarken bir miktar şeker koyarız ki mayası daha çabuk gelsin diye. Biz bunu tamamen doğal yapacağımız için onun yerine üzüm koyuyoruz. Üzümü, bildiğimiz yıkanmış güzel üzümleri parmağımızla böyle sıkıp içine böyle atıyoruz. Bunu böyle attık. Bir miktar suya ihtiyacım olacak. Suyla bunu güzelce böyle karıştırıyoruz. O kadar basit ki sağlıklı bir ekşi maya yapmak. Yapacağımız işlem bu. Üzüm koymak istemeyenler arzu ederlerse nohut da koyabilirler. Biraz ıslatılmış bir nohutu parmaklarıyla ezip herhangi bir şeyden geçirmelerine gerek yok. Şimdi bunu bir güzelce böyle karıştırdık. Kapağını kapattık. Efendim bunu ne yapıyoruz biz? Bunu güneş almayan oda ısısında bir yerde muhafaza ediyoruz. Ama ekşi maya yaklaşık bir haftalık bir sürede oluyor. Kapağını açıyoruz. İçindeki miktarın yarısı kadar un ilave ediyoruz. Bir miktar suyla tekrar karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve arzu edenler isterlerse 3 gün bir miktar 1-2 damla limon ilave edebilirler. Bir hafta bu şekilde muhafaza ederlerse ondan sonra mayanın kıvamının geldiğini görecekler. Ekşi maya yapmak bu kadar basit. Şimdi hocam ekmek yapımına geçmeden önce şunu sormak istiyorum size. Bu tam buğday unundan bahsettik. Tam buğday ununun önemi nedir? Biz değirmenden bunu alırken beyaz unun daha işlenmiş olduğundan ve en sağlıklısının buğday unu olduğundan bahsetmişlerdi. Biz de bugün ekmeğimizi ondan yapacağız. Doğru bir tercih yapmış mıyız? Çok doğru. İsterseniz önce unun oluşumundan bahsedelim. Şimdi buğdayı çekerek, öğüterek un elde ediyoruz. Buğdayın yapısı nasıldır? Buğdayın dışında bir kabuk kısmı vardır. Öğütüldüğü zaman o kabuk kısmından kepek elde edilir. Mesela biz küçüklüğümüzde kepekle toz şekeri karıştırır yerdik. Ardından ruşeym dediğimiz bir çekirdek kısmı vardır buğdayın içerisinde. Bu proteinden, yağlardan ve vitaminlerden zengin bir kısımdır. Buğdayın üremesinden de sorumlu olan kısımdır. Onun ötesinde de 3. bölüm en büyük hacimli olan kısımdır. Orası da bizim beyaz unu elde ettiğimiz kısımdır. Bu da nişastadan zengin ve gluten proteinden oluşan kısımdır. Beyaz unda sadece işte gluten ve nişasta olur. Onun ötesinde diğer kepek ve ruşeym kısmı ayırt edilir, ayrı bir kenara koyulur. Tam buğday ununda ise bunların hepsi birden olur. Yani buğdayı öğütürsünüz, o çıkan unda bunların hepsi olur ve ismi tam buğday unuyla marketlere, soframıza, her yere gelir ve biz onu kullanırız. Beyaz unda kepek yoktur, ruşeym yoktur. Kepeklerin içerisindeki vitaminler ve mineraller dolayısıyla ve ruşeym içerisindeki vitamin mineraller düşmüş olur. Kepek ekmek hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi değişik ekmek türleri var. Yani beyaz una ekstradan fazla miktarda kepek koyulmuş ekmeğe kepekli ekmek diyoruz. Hani başka ekmekler var. Mesela çavdar ekmeği deniyor. Evet hocam, fırına gittiğimiz zaman karşımıza çok çeşitli ekmekleri, çavdarı, tam buğdayı, kepeği derken kafamız karışıyor. Karışıyor değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabii mesela normal buğdaya bir miktar çavdar unu eklendiği zaman o da işte çavdar ekmeği oluyor. Aslında sadece çavdar unundan yapılmıyor. Normal unla bir miktar çavdar unu katılıyor. Öylelikle yapılıyor. Bu da özellikle diyet ekmek arayanlar için yapılmış bir ekmek çeşidi oluyor. Şimdi ekşi mayalı ekmeğimizi yapabiliriz. Şimdi tam buğday unumuz var. Hocam şunu sormak istiyorum. Siz tam buğday unu tercih etmek gerekiyor dediniz ama Evet. sağlığımız için önemi var mı? Tabii ki. Aralarındaki fark beyaz unla tam buğday unlu arasındaki fark hani kepek ve ruşeym kısmı demiştik. Bunlar ekmeğin unun içerisine girdiği zaman sindirim sisteminde bunların sindirilmesi ve emilip kana geçme süresi uzuyor. Dolayısıyla bu nişasta temelli olduğu için bunlar kan şekerimizi, kanımızın şekerin
seviyesini yükseltiyor. İşte tam buğday unu uzun sürede bağırsaklarımızda kaldığı için peyderpey daha yavaş yavaş kana geçiyor. Buna bağlı kan şekeri yavaş yükseliyor. İnsülin hormonunda ani bir yükselme olmuyor ve bu bizim sağlık için güzel bir şey. Ayrıca rafinerize ürünler bizim bağırsak sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Mesela bağırsak kanserlerinin daha çok oluşmasına sebep oluyor. Beyaz undansa, yani rafine beyaz undansa tam buğday unu bizim bağırsak sağlığımız için iyi. Hem bağırsak kanseri hem de bağırsaklarımızda beslediğimiz 2 kiloya yakın bakteriler için. Tam buğday unumuzu hemen ben tarifimize devam ediyorum. Yaklaşık 300 gram kadar bizim burada tam buğday unumuz var. Miktarın yarısı kadar, yani burası 300 gram, 150 gram kadar ekşi mayamızı güzelce koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ekşi mayamız, bir hafta önce ben bunu mayalamıştım. Geldim gittim aynı size tarif ettiğim gibi onları koydum. Çok güzel mayalanmış. Birazcık böyle üstüne kapatıyorum. Bir miktar da su koyuyorum. Şimdi bizim bu tarifimiz sade bir tam buğday ekmeği olacak. Arzu edenler bunun içerisine sıvı yağ katabilirler, süt katabilirler. Artık damak tadınıza göre siz bunları çeşitlendirebilirsiniz. Ben şimdi ekmeğimizi böyle güzel hamurumuzu yoğururken mayanın sağlığımız açısından önemi ne ve maya ekmekte, unda nasıl bir etki yaratıyor, bunları çok merak ediyoruz. Evet. Tabii mayanın ne olduğunu önce bilmemiz gerekiyor. Aslında maya bazı mikroplardır, mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar ne yapıyorlar? Unun içerisindeki küçük şeker parçalarını yiyerek onu etil alkole ve karbondioksite çeviriyorlar. Ve ürettikleri o gaz ne yapıyor? Bizim hamurumuzun içindeki, ekmeğin içindeki o yuvarlak yuvarlak boşlukları bu gazlar yapıyor. Gazlar çıkacağım derken hem hamur kabarıyor hem de o şekli vermiş oluyor. Bununla beraber bazı bakteriler de yine küçük o şeker parçalarını yiyerek laktik asit üretiyorlar. Yani ekşilik veren asit üretiyorlar. Aslında bizim yani ekşi maya tabiri de buradan geliyor. Efendim hamurumuzu yoğurduk. Güzel, kıvamlı, yumuşacık bir hamur elde ettik. Hocam siz de görüyorsunuz gayet güzel. Hemen bunu böyle ben genelde yuvarlak ekmek sevdiğim için böyle bir kap kullanıyorum. Siz hangi ölçüde ve ebatta arzu ederseniz onu da yapabilirsiniz. Böyle güzelce zeminini unladıktan sonra izleyenler de diyecekler ki ekşi mayalı ekmek yapmak ne kadar basitmiş. Şimdi bunu böyle güzelce yaydım. Bunlarla işimiz bitti. Bunları kaldıralım buradan. Hafif böyle üzerini de unladığımız zaman hem daha çabuk kabarıyor hem de piştiğinde güzel estetik bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz ekmeğimizi mayalamaya bırakıyoruz fırına koymadan önce. Evet, ekşi mayalı hamurumuz bu şekilde hazır. Efendim hamurumuzu mayalamaya bıraktık. Birazcık böyle mayalandıktan sonra da fırına atacağız ve hemen de pişireceğiz. Çok da çabuk pişiyor işin açıkçası. Buradaki önemli olan kısmı güzel mayalanmış olması. Fatih Hocam, paketle bir sürü ekmek görüyoruz. Çeşit çeşit bize sunmuş. Bu paketli ekmekler hakkında neler söyleyeceksiniz bize? Şimdi ekmek mevzuatımız bizim çok güzel. Normal şartlarda paketsiz satılan somun ekmeklere gıda katkı maddesi koyulması yasak. Yani maya, un, tuzdan ibarettir bizim ekmeklerimiz. Ancak şunu da söyleyelim. Gıda katkı maddelerinin bir teknik tanımı var. Yani gıdaya katılan her madde gıda katkı maddesi değildir. Gıda katkı maddesinin haricinde başka katılan maddeler de vardır. Dolayısıyla biz hani katkısız derken gıda katkı maddelerini kastediyoruz. Ötesindeki diğer katılanlar gıda maddesi olarak değerlendiriliyor. Yani ben bu ayrımı da burada belirtmek isterim. O zaman paketsiz ekmeklerimizde katkı maddesi yok. Bunlar bizim tercih edeceğimiz ekmeklerdir. Paketli ekmekler özel ekmek statüsünde olup bizim mevzuatımızın, Türk Gıda Kodeksinin izin verdiği şekilde gıda katkı maddeleri içerirler. Peki sizin bu bahsetmiş olduğunuz içerikteki katkı maddeleri, biz markete ekmek almaya gittiğimiz zaman paketi elimize aldık. Hep içerik okumaktan bahsediyoruz ya hocam. Biz burada okurken neyi anlamalıyız ve bu ayrımı nasıl yapacağız? Çok güzel. İçindekilerini okuyacağız. Gördüğümüz zaman içinde ne olacak? İşte öncelikle un, su, tuz, maya bunlar olacak. Tamam. İlave olarak şimdi niye paketli ekmek yapılıyor? Mesela tost ekmeği yapılıyor, hamburger ekmeği yapılıyor vesaire. Bunlar yapılıyor çünkü bunların ömrünün biraz uzun olması gerekiyor. Yani uzun süre kullanılabilsin. Ayrıca Ve kıvamları... insanın aklına şu gibi raf ömrünü uzatmak için ne yapılıyor gibi de düşünebiliyoruz. Çok güzel.
Raf ömrünü uzatmak için içinde mikropların, mikroorganizmaların çoğulmasını engelleyecek gıda koruyucu maddeler katılıyor. Mesela hani kalsiyum propionat şu anda yaygın olarak unlu mamullerde kullanılan bir koruyucudur. Potasyum sorbat, bu ikisi ortak olarak kullanılır. Onun ötesinde tabii ekmeklerin farklı fonksiyonları olacak, kıvamları olacak. Buna bağlı mesela emilgatörler katılıyor. Yani mono ve digliseritler dediğimiz veya datem dediğimiz, çok boğmak istemiyorum fakat emilgatörler, yani nedir bunlar? Yağ bazlı ve su bazlı maddelerin homojen karışmasını sağlayan maddelerdir. Bunlar katılıyor. Başka neler var? Kabartıcı maddeler katılabilir. Karbonat gibi, sodyum bikarbonat gibi kabartıcılar. Bazı özel ekmeklerde, sadece bir ekmekte gördüm ben, normalde kullanılmaz, sistein denilen bir katkı maddesi var. Bunlar sağlığımızı tehdit ediyor mu? Bunlardan uzak durmamız gerekir mi? Bunlardan sağlık açısından baktığımız zaman sadece koruyuculardan uzak durmayı ben tavsiye ediyorum. Yani kalsiyum propionat ve potasyum sorbat. Bunların insülin direncini artırdığıyla ilgili, çocukların uyku düzenini etkileyebileceği ile ilgili veya genetik hasara yol açma potansiyelinin olabileceğine dair yayınlar var. Her ne kadar mevzuatımızda düşük miktarda kullanılan bu katkı maddelerinin zararının olmadığı ifade edilse de, böyle kabul edilse de az da olsa bu tip riskler var. Hani daha sağlıklı yaşamayı önemseyen bilinçli tüketiciler bu koruyucu maddeleri içeren ekmek türlerinden uzak kalmalı diye tavsiye ediyorum ben. Bizim de Fatih Hocam hemen aklımıza şu geliyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların bu tür katkı maddeleri olan ekmeklerden uzak durması gerekiyor. Anneler de bu konuda biraz daha hassas olmaları gerekir. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Çocuklarımız biraz daha önemli. Onlar gelişme çağında oldukları için maruz olunan katkı maddeleri onlarda biraz daha fazla etki yapabilir. Çocuklarımıza genel olarak bu doğal gıdalara alıştırmamız lazım. Efendim bizler programda doğal ekmeği nasıl yapabiliriz? En kolay tarifini size vermeye çalıştık. Güzel de bir ekmek yaptık. Hatta şu anda fırında pişiyor. Kokusu da burnumuza gelmeye başladı. Fatih Hocam, biz bu mesajı annelerimize verdikten sonra programımızda hep altını çiziyoruz ya. Helal gıda. Ekmek helal gıda noktasında nerededir? Dikkat etmemiz gereken neler var? Evet, yani ekmek de helal olmayabilir mi diye düşündüğümüz zaman bir anda ürküyoruz aslında. Ancak tüketicinin görmediği orada kullanılan gıda katkı maddeleri var. Buna değinmek lazım. Şimdi gıda katkı maddelerinin helalliğini etkileyen unsur bu katkı maddesinin elde edildiği kaynaklar. Eğer bir gıda katkı maddesi hayvansal bir kaynaktan elde ediliyorsa o helal olmalı. Ve ekmekte kullandığımız emilgatörler ve gliserol yağlardan elde ediliyor. Ve ülkemizde kullanılan emilgatörlerin neredeyse tamamı yurt dışından ithal geliyor. Orada kullanılan yağ önemli. Eğer bir palm yağı kullanıldıysa, ayçiçek veya zeytinyağı gibi sıvı yağ, bitkisel bir yağ kullanıldıysa sorun yok. Hayvansal bir yağ kullanıldıysa, işte bir sığır yağı, domuz yağı gibi, o zaman işte sorun başlıyor. Şayet bir domuz yağından elde edildiyse bir gıda katkı maddesi, emülgatörler, fıkıh uzmanları diyorlar ki o ekmeğin tüketilmesi inancımıza göre uygun değil. Yani çok hassas bir nokta var. O yüzden emilgatörlerin helal kaynaklardan gelen yağlardan üretilmesi lazım. Bu bizim birinci noktamız. Gliserol dediğimiz katkı maddesi var. Bu da aynı şekilde helal yağlardan elde edilmiş olması gerekiyor. Etikete bakacak tüketicilerimiz. Eğer emilgatör kullanıldıysa, monogliserit, digliserit veya gliserol veya sistein kullanıldıysa orada bir soru işaretinin olduğunu bilecek. Eğer ekmeğin helal sertifikası yoksa. Eğer helal sertifikalı bir ekmekse zaten onların hepsi sertifikayı veren kurum veya kuruluş tarafından kontrol edilmiştir zaten. Programımızın içeriğinde sürekli altını çize çize bahsediyoruz. Etiketlerin içeriklerini okuyalım. İçinde ne olduğunu öğrenelim. Hangisi bize faydalı, hangisi zararlı, bunları bilirsek kendimizi daha çok koruma altına alabiliriz. Öyle değil mi Fatih Hocam? Öyle, fakat tüketicilere de hak vermek lazım. Yani etiketi okuyorsunuz, yani anlayamadığımız bir sürü kimyasal isimler, numaraları falan. Dolayısıyla bunun yerleşmesi biraz süreç alıyor. İnşallah izleyicilerimiz bizi sürekli takip ederlerse bu katkı maddelerin isimleri yavaş yavaş zihinlerine girecek. Belki bununla ilgili yazılmış eserler tavsiye edeceğiz. Onları okuyacaklar. Bu bir süreç.
Fatih Hocam, size de bunu tattırmak istiyorum. Oldukça kıvamlı. Güzel de bir ekmeğimiz oldu böyle. Üzerine un serpmiştim hatırlarsanız. O da böyle hoş bir görüntü veriyor. Valla ekmek budur. Yani benim söyleyeceğim. İzleyicilere tavsiye ederim. Ancak yine bütün programlarımızda söylüyoruz. Böyle sizin gibi bu kadar zaman ayıramayabilir izleyicilerimiz. Marketlere gidip veya unculardan tam buğday unu satın alabilirler. Ekşi mayalarını kendileri yapmaları gerekiyor. Ayrıca hazır ekşi maya da satılıyor, toz haline gelmiş. Kendileri yapamıyorlarsa o ekşi mayayı da kullanabilirler. Ekşi mayanın tadını alabiliyorsunuz, öyle değil mi Fatih Hocam? Kesinlikle. Yani normal ekmeklerde olmayan bir tat ve buna alışmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim biz bugün ekşi mayadan mis gibi lezzetli bir ekmek yaptık. Başka bir konuda sepette sağlık ve lezzetle buluşmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın.